Hiroşima barış ve yeniden doğuşun sembolü olarak dünyadaki en önemli noktalardan bir tanesi. Japon insanların özellikle gözünde hani o yaşanılan tarihteki o acıyı hissedebiliyorsunuz. Yine tamamlayamadan hayatını kaybeden küçük bir kız çocuğunun hikayesi bu aslında. Çünkü gerçekten tarif edilebilecek gibi bir his değil. Savaşların bitebileceğini umut ettiğim bir alan olarak gördüm ben burayı. 644.'sünü yaptığında hayata gözlerini yumuyor. Umarım Filistin'de, İsrail'de, savaşlarda çocuklar ölmez. Biraz iğneyi kendine batırman lazım ya. Dünya tarihinde en fazla tek başına savaşan savaşçı olarak anılıyor. Ona da buna inanıp diğer ülkesine geliyor. Ve ülkede çok büyük bir saygıyla karşılanıyor. Yaklaşık 140 bin insanın hayatını kaybettiği alan. Herkese günaydın. Bugün Osaka ayrıldım arkadaşlar. Osaka'daki son günümdü. Şu anda Hiroşima'ya geçeceğim. Samet'le buluştuktan sonra Hiroşima'ya geçeceğiz. Ayrı hostellerde kalıyorduk. Şu anda Samet'in yanına gidiyorum. Hiroşima'da biliyorsunuz ki dünyanın ilk nükleer bombası Hiroşima'ya atıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hiroşima'da neler değişti, neler gelişti. Bunları görmek için oraya gidiyoruz. Umarım bugün izleyeceğiniz videodan keyif alırsınız. Tarihsel bir gün olacak bizim için. Hiroşima ile ilgili bilgi vermeye, sizlere aktarmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Sabah bahsettiğim üzere Hiroşima'ya gelmiş bulunmaktayım. Ve bu alan Japonya'nın ve dünya insanlık tarihinin en önemli noktalarından bir tanesi. Hiroşima, Japonya'nın batısında bulunan bir şehir. Hem tarihi hem de kültürel zenginlikleriyle tanınan önemli bir şehir aslında burası. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın sırasında yaşanan çok büyük ve trajik bir olaya şahitlik edeceğiz bugün. Bununla ilgili size anlatmam gereken önemli noktaları aktaracağım. Şu anda bulunduğum alan Barış Anıt Parkı. Şöyle göstermem gerekirse bu yapıt ilk bombanın düştüğü yerlerden bir tanesi. Yaklaşık 140 bin insanın hayatını kaybettiği alanlardan bir tanesine düşen nokta burası şu anda. Buraya atılan bomba 1945 yılı 6 Ağustos'ta sabah 8.15'te insanlar tam işlerine gideceği zaman da çok büyük bir saldırıyla gerçekleşmiş ve dünya tarihine büyük harflerle ismini yazdırmış bir saldırı. Bu saldırının yaklaşık olarak 140 bin tane insanın ölümüne yol açtığı ve bunun dışında 50 yıl sürecek bir hasara neden olduğunu anlatmak isterim. Bu acı olayın ardından Hiroşima yenilenme ve barış mesajını bütün dünyaya göstermek için bu şehri Dünya Barış Şehri olarak değiştirmiş. Hiroşima barış ve yeniden doğuşun sembolü olarak dünyadaki en önemli noktalardan bir tanesi. Bombanın patladığı yer tam olarak burası ve şehirde 3-4 tane yıkılmayan yerlerden birisi. Bu bomba burada patladıktan sonra asla yeşermeyecek, asla burada herhangi bir şey eskisi kadar iyi olmayacak denilmesine rağmen şu anda Japonya'nın en yeşil alanlarından birisi olarak yenilenmiş ve şu anda 1 milyona yakın nüfusuyla insanlara sosyo-kültürel aktiviteler olsun, eğitimsel aktiviteler ve yaşam standartları olsun, insanlara güzel bir yaşam sunmak için dizayn edilmiş bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce anlattığım gibi bomba patladıktan sonra burada hasar görüp yıkılmayan nadir yerlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bu yapı Dünya UNESCO Miras Listesi'nde yerini almayı başarmış ve gerçekten sağlam bir yapı olduğunu kanıtlamış. Onun dışında bu Hiroşima için çok değerli bir anıt aslında. Buraya gelmeden asla bu hissi anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü burada şu anda gerçekten tüylerim diken diken oldu. Hani böyle 300 bin kişinin yaşadığı bir şehirden bir anda 140 bin kişinin ölmesi, burada tamamen her şeyin yerle bir olması gerçekten insanın tüylerini ürpertiyor. Şimdi arkadaşlar bu alandan ayrılıyoruz. Burası 1967 yılında Dünya Korunma Listesi'ne alındıktan sonra bu hale çevrilmiş bir çitlerle çevrilmiş bir şekilde şu anda hala korunuyor. Samet, sana birkaç soru sormak istiyorum. Şu anda bu alanla ilgili hislerini öğrenmek istiyorum. Çünkü ben çok fazla etkilendim ve tüylerim diken diken oldu. Buraya gelmeden bu hislere asla sahip değildim. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle, ben buraya gelmeden evvel ya herkes burası hakkında ufak da olsa bir bilgisi vardır. Evet. Benim de az çok bir bilgim vardı.
buraya da geldikten sonra, Japonya'ya ilk indikten sonra ilk gelmek istediğim yerlerden birisiydi bu arada. Hani bu alana ilk geldiğimizde gördüğümüz ambiyans, hani içeride böyle bir burukluk var. İnsanların, Japon insanların özellikle gözünde hani o yaşanılan tarihteki o acıyı hissedebiliyorsunuz. Hani alanda bu arada çok iyi muhafaza Genellikle yaşlı insanlarda fark ettim ben bunu. Alan da gayet iyi muhafaza edilmiş. Yani bununla beraber turistik de bir hale getirilmiş açıkçası. Hani bir aile Japon insandan fazla turist insan da mevcut. Burada şu anda 1 milyona yakın insan yaşıyormuş. Evet. Yıllar önce asla yeşermeyecek dedikleri bir alan, asla hiçbir şey gelişmez dedikleri alanda şu anda bir sürü kültürel aktivite ve eğitim. Kesinlikle aslında en önemli olay o ya. Hani yaşanan acı tamam çok büyük. Evet ama toparlanmayı bilmişler. Gayet iyi olmuş. Hani keza biz de yakın zamanda deprem gördük. Biz de ikimiz de depremdeydik. Sen de biliyorsun. Evet, kesinlikle. Depremde yaşadığımız duyguları sen de az önce söyledin bunu. Şu an bacaklarımda tüylerim gerçekten diken diken. O tarz bir duygu yaşadık. Bir de şunu sormak istiyorum. Şu anda burası dünyada çok önemli noktalardan bir tanesi ve dünya tarihini değiştirmiş bir yer. Evet. Bence hani bu şehir şöyle söyleniyor ki dünya barışına örnek olacak bir şehir olarak seçilmiş ve Japon insanları bu kültürü benimsediği için asla savaş yanlısı olmadıklarını, barışı temin etmek için bu şehri barış şehri olarak seçtiklerini söylüyorlar. Biz aynı durumda olsaydık nasıl bir tepki verirdik? Bununla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Ya bunu senle işte trenle araştırırken de fark ettik. Hani ben o kadar nefretle baktığım için olaya dedim ki ben olsam buraya herhangi bir Amerikalı hiç sokmam bile dedim. Ama abi kesinlikle öyle düşünmüyor insanlar. Tamam yaşanmış, olmuş bir olay ama bu olaydan nasıl ders çıkartabiliriz? Bir daha nasıl yaşamayız? Dersler sonucunda da hani bu olayı nasıl daha iyi hani muhafaza ederiz? Nasıl daha iyi insanlara yaşanan acıyı gösterebiliriz diye hedefliyor. Ve tekrarlanmasını istemiyorlar herhangi bir şekilde. Kin ve düşmanlıktan ziyade daha ziyade huzuru korumaya çalışıyorlar. Barış şehri olmasını gösteriyorlar. Zaten buradan şöyle gösterecek olursak da arkadaşlarımıza gerçekten alan bence en iyi açı burası. Evet, huzur bayağı belli oluyor buradan bakıldığında da. İnsanlar tabii burada sosyalleşecek alanlar elde etmişler. Onun dışında dediğim gibi umarım buraya gelir ve bu binayı gördüğünüzde benimle aynı şeyler hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten tarif edilebilecek gibi bir his değil. Düşseniz abi bir an sabah kalkıyorsun saat 8:15. Şöyle şunu söyleyeceğim. Mesela biz de sabah 8'de kalkıp işe gidiyoruz. Sen 8:15 geçe bir anda dünyanın en büyük yani o zamana göre en büyük bombası ama şu anda arkadaşlar onu da belirtmek isterim küçük bir dipnot olarak. Dünyada en büyük atom bombası şu anda Rusya'nın elinde ve buraya atılan Little Boy, ismi de zaten Little Boy bombanın. Bu 90 katı büyüklüğünde bir bombaya sahip Rusya şu anda. Yani İstanbul'a atılsak diye örnek verecek olursak İstanbul'un çevresinde 120 ve 170 kilometre arasında çap mesafesi olacak şekilde etki edebilecek güçte bir bomba. Yani o yüzden atom bombasının veya işte nükleer bombaların kullanılmasını tasvip etmiyoruz asla. Ya şimdi şöyle eğer ki savaşla, ekipmanlarla ilgili bilgisi olmayan bir insansan hani bu sadece bir bomba. Hani her savaşta kullanılan bir bomba gibi belki düşünüyorsun ama nükleer bomba yüzyıllar boyunca insanlara zarar verebilecek bir şey. Şimdi aslında savaş olmuş, hani buraya bir bomba atılmıştan ziyade ondan sonraki o radyasyonun etkileri boyutu var. İşin suyun içerisine kadar karışması. Aynen öyle. Yeni neslin o diğer kuşakların da bundan etkilenmesi bu aslında daha trajedik bir olay. Tabii. İnsanlar o havada çıkan salınım gazlarından sonra yağan yağmurdan su bulamadıkları için o suyu içmişler ve yüzyıllar boyunca devam eden, hatta şu ana kadar yani işte 100 yıl olmadı tam ama 50-60 yıl boyunca devam eden lösemi ve kanser hastalıklarına yol açmış. İnsanlar bundan çok fazla zarar görmüş ve hala bunların etkisini yaşayanlar var. Ya gerçekten kötü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin diyelim. Amin. Şu anda biz rotamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Önemli bilgileri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Umarım bu tarz içerikleri izleyip beğenip takip etmeyi unutmazsınız. Arkadaşlar bu alandan devam ettiğinizde, yani bu bomba atılan binanın yanından devam ettiğinizde çok yakın bir alanda bulunan trajik bir olay anlatacağım size. Burada bir anıt var ve bu anıtın asıl sebebi Sadako Sasaki isminde 2 yaşında bir kız çocuğu. Bu kız çocuğun hikayesi şöyle ki 1955 yılında kanser hastalığına yakalanıyor. Ardından hastalığın tedavisi için arkadaşları onu ziyarete gittiğinde ona şöyle bir tavsiye veriyorlar. Bir Japon geleneği, bir Japon kültürü olarak 1000 tane turna kuşu origamisi yaparsan hayatın değişecek ve istediğin her şey gerçekleşecek diyorlar.
O da 1000 tane turna kuşu origami yapmaya başladığında 644.sünü yaptığında hayata gözlerini yumuyor. Onun için de Sadako'nun anısına Hiroşima'da bir barış anıtı parkı inşa ediliyor. Bu parktayız şu anda. Şöyle size parkın etrafını gösterecek olursam, burası böyle bir alan. Bir sürü şehir, bir sürü ülkeden buraya Sadako Sasaki'nin adına origamilerini göndermişler ve o tamamlayamadığı için onu tamamlamaya çalışıp bir sürü origami yollamışlar. Turna kuşu origamisi. Biz de burada bir tane yapabilirsek origami yapıp onun ruhuna, onun anısına buraya bağışlayacağız. Burası gerçekten insanı üzen ama bir yandan da hala insanlıkta bir umudun olduğunu gösteren noktalardan bir tanesi. Umarım savaşlar devam etmez. Umarım şu anda bizim ülkemizin de doğusunda bulunan Filistin'de, İsrail'de savaşlarda çocuklar ölmez. Bizim tek temennimiz bu. Samet, sen bu alanla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Buraya tamamlanan bir origami seti var. Bini tamamlayamadan hayatını kaybeden küçük bir kız çocuğunun hikayesi bu aslında. Bu arada aynen senin trende bahsettiğin alan Evet. burası. Çok hala savaşın sonucunda bir şekilde de umut olduğunu, savaşların bitebileceğini umut ettiğim bir alan olarak gördüm ben burayı. Çünkü Kesinlikle. bir sürü ülkeden çocukların tamamlamak için yollamış olduğu origamiler bunlar. Biz de birazdan belki bir tane deneyip evet. bağışlayabiliriz onun ruhuna, anısına. Evet arkadaşlar, bu alanda böyleydi. Burada onun ruhuna tekrardan işte bir Japon kültürü olarak burada çanı origami şeklinde yapılmış bir çan, turna kuşu origamisi. Burada bu şekilde çanı çalıp ruhuna gönderebilirsiniz. Ben gerçekten çok etkilendiğim bir alan oldu burası. Ardından da bu pozisyon. İstersen dene. Ben deneyeceğim. Dene, ver onları bana. Kamerayı kapat istersen. Olur. Kendi kameramla. Tamam. Origami yapıp mı getiriyorlar acaba da buraya? Evde. Öyle bir şey izlemiştim sanki ben bir şeyin videosunda. Şimdi şöyle, bunlar burayla alakalı barış içeren mesajını önce şuradaki karttan alıyorsun. Evet. Ardından burada bir kalem aracılığıyla buraya yazıyorsun. Sonra buradaki alana atıyorsun. Anladım. Daha sonra ise bu yazılan mesajlar Hiroşima'nın web sitesinde, City şehrin web sitesinde yayınlanıyormuş, publish ediliyormuş. Yani bizim de Güzel bir olay. yazdığımız mesajları şöyle katladık. İçine atalım ki görünsün. Size Örnek de Samet belirtmişler atmıştı zaten. zaten, size tanıtmak amaçlı bir tane gösterdi. Ben de şöyle atayım arkadaşlar. Mesajımız sitede yayınlandığında belki linke koyarız. Aslında ilk başta gözden kaçırdığım ve anlatmak istediğim olaylardan bir tanesi de şu Samet. Buranın bomba atılma sebeplerinden bir tanesi, buranın 400 bine yakın veya üzerinde bir nüfusu var ve çok büyük bir askeri stratejik alan olarak burası, sen de bildiğin üzere bir alan. Tarihte. Aynen, o tarihte çok büyük bir stratejik bir askeri üs olarak kullanılan bir alan. Bunlar rahatsız olmuş olabilirler buraya. Onun dışında askeri tesisler zaten genellikle itibariyle hedef alınmaya çalışmış ama yine de zaten çok büyük bir çapta etki yarattığı için 140 bine yakın insanın ölümüne neden olmuş. Bu arada internette yazan bilgi 140 bindi. Ama bence doğruluğunun kesin olduğuna güvendiğim bu alanda yazan bilgi ise 200 bin. 200 bin. Yaklaşık 200 bin. İşte o belki o anda 140 bin kişi ölüp ardından hastane ve işte bir hastalık geçirdikten sonra ölenlerin artarak. Bunların total sayı yazdığını düşünüyorum. Anladım şey olarak diyorsun sen. Etkilerinden sonra da devam eden bir ölüm sayısı olabilir 200 bin. Doğrudur. Onun dışında asıl önemli konu Japon üstad ve savaşçı. Japon Onoda'nın hayatını anlatmak istiyorum. Ben 2. Dünya Savaşı sıralarında Onoda'yı çok bir büyük askeri birlikle beraber Filipinler'de Lubang Adası'na yolluyorlar. Askeri göreve atanan bir komutan bu. Yanında götürdüğü askerlerle beraber çok az sayıda oldukları için gerilla taktiği uygulamışlar. Sadece vurkaç yapıyorlar. Ormanda saklanıyorlar vesaire. Bu adamın önemli olma sebeplerinden bir tanesi tabii ki burada savaşmış olması ama şöyle bir özelliği var. 30 yıl boyunca savaşta kalan en büyük savaşçı olarak dünya tarihinde en fazla tek başına savaşan savaşçı olarak anılıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Onoda Lubang Adası'na gittiğinde Hiroşima'ya bu bomba atılıyor. Atıldığında savaşta tabi ister istemez çok büyük bir kayıp yaşandığı için Japonya teslim oluyor. Ardından Onoda bütün arkadaşlarını yavaş yavaş kaybetmeye başlamasına rağmen savaşa devam ediyor.
ve teslim olduklarını anlatan uçaklarla işte müttefiklerden teslim olun, artık savaş bitti, Japonya yenildi ve savaştan çekildi çağrıları yapılmasına rağmen ona da bunlar inanmıyor. Ve üstüne savaşmaya devam ediyor ve sürekli askeri olsun işte Lübnan Adası'ndaki polislere saldırıp mühimmatlarını toplayarak ormanda yaşamaya devam ediyor 30 yıl boyunca. Onun sonunda Onodo'yu bir tane Suzuki diye isminde bir gezgin, biz gibi bir gezgin arkadaş buluyor. Oraya gitme amacı Lübnan Adası'na ölmediğini düşünüyor. Yani gezgin düşünüyor ki bu adam hiç haber gelmedi ve bu orada büyük ihtimalle ölmedi. Ben bunu gidip görmek istiyorum, bulmaya çalışıyorum diye gidiyor adam. O sırada tabii Onodo'nun yaşadığı hikayeler mükemmel ötesi. Bunu merak eden arkadaşlar araştırabilir. Hayat hikayesi çok uzun ve akıl almaz derecede enteresan şeyler yapmış. 2-3 defa işte Amerikalılar bizi kandırıyor. Bu bir fake mesaj. Savaş bitmedi. İşte biz buradan geri çekilirsek savaşta yeniliriz. Öyle bir aidiyet duyusuna sahip bir savaşçı. Şu an günümüzde böyle bir durumda, teknoloji de zaten ilerlemiş bir durumda değil. Savaşın bittiğini bilmiyor ve 30 yıl boyunca solo bir şekilde savaşmış. Yani Ben bunu sana şeyde söylemiştim, hatırladın mı? sen bana bir kitaptan önermiştin sanırım değil mi? Kitap okurken. İngilizce bir kitap okuyorum. İşte kişisel gelişim kitabı. O kitapsa hani inançla alakalı, azimle alakalı bir bölümde bu işte bahsetmiş olduğum komutan hakkında bir kesit sunmuştu. Ben de işte Japonya falan seyahat böyle olunca Enes benden önce gideceği kesinleşmişti. Onu anlattım. Hani böyle bir adam varmış gibi. Tam da onun üzerine buraya geldim. Aynen. Ben de bunu araştırdım. Ondan sonra çok etkilendim kendisinin de böyle bu kadar aidiyet duygusuna sahip bir savaşçı olmasından kaynaklı. Çünkü şu anda günümüzde buna benzer bir örnek bulmanız imkansız yani. Onun dışında Suzuki gezgin bu savaşçıyı buluyor ve gittiğinde diyor ki işte ben diyor, sen işte onu tanıdığını söylüyor ama o da yine bunu bir Amerikan birliklerinin yolladığını ve kendisini kandırdığını düşünüyor. Ama Suzuki buna şey diyor, işte ben devlet görevlileriyle geri geleceğim ve size bunu kanıtlayacağım. Devlet görevlileriyle beraber buraya gelip sizi tekrar ülkenize dönmeniz için uğraşacağım diyor. Ardından Suzuki devlet görevlilerini alıp Lübnan Adası'na Japon devlet hükümetinden birkaç görevliyle gittiğinde ona da buna inanıp geri ülkesine geliyor. Ve ülkede çok büyük bir saygıyla karşılanıyor ve birkaç kez madalya alınıyor. Evet. Onun dışında ona da Japon hükümeti şey teklif ediyor. Sana bir bakanlıkta iş verelim. İstediğin kadar hayatın boyunca rahat yaşayabileceğin bir imkan tanıyalım. Ama onu da bunların hiçbirini kabul etmiyor. Bu da büyük bir onur. Benim için zaten Japonya için çalışmak büyük bir onur diyerek bunları reddediyor. Çünkü Japon ahlakına göre yani şöyle her şeyden yarım yarım birer parça yapmak yerine aynen, bir tane işi tam yapmanın daha önemli arz ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bu yüzden zaten okuduğumuz kitabı da sen de okuyorsun aynı anda. İki gayesi var. Herkesin bir yaşam gayesi var. Bunun peşinden gidiyorlar. O yüzden Japon insanların ahlakı sürekli günümüzde öne çıkıyor arkadaşlar. Hani insanlar diyor ya, olur mu öyle falan. Geldik gördük böyle. Ben ufak bir araya gireceğim. Tabii. Bu Ikigai kitabında bir bölüm var. Hani insanların, buradaki yaşayan insanların, yaşlı insanların emeklilik kavramı olmadığını söylüyor. Hani bu aslında dışarıdan bakılınca hani para yetmiyor, emekli olmalarına rağmen çalışılıyor gibi de düşünülebilir. Ama öyle değil. Olay öyle değil. İşin parayla ilgili hiçbir anlamı yok. İşin aslında tek amaçlanan bölümü şu. Yaşın kaç olursa olsun birincisi aktif olmak. Tabii zihnini açık tutmak. Tabii bedeni aktif ettikçe zihin aktif oluyor çünkü. Kesinlikle. İkinci amaç ise şu. Ben Japonya halkına, Japonya devletine ne kadar yardım edebilirim? Tam çok iyi bir yere değindin şu anda. Etkinlik ve verimlilik yani. Kesinlikle. İşte o yüzden Allah herkese gerçekten böyle bir ahlakı nasip etsin. İnşallah bizim de ülkemizde böyle ahlaklı çalışan insanlar nasip olur da bizim de ülkemizde bu seviyelere ulaşır. Çünkü ben böyle çok gelişmiş ülkelere geldiğimde hani gıptayla bakıyorum ve çuvaldıza biraz iğneyi kendine batırman lazım ya. Bakıyorum abi bazen biz bile işi kaytardığımız oluyor. Hani ister istemez ne kadar doğru yapmaya çalışsan da işten kaçıyorsun. Bu bize aslında kendimize olan saygımızla alakalı bir şey bence. Arkadaşlar bu böyle bir 10 yılı, 20 yılı, 30 yıllık bir konu değil. Evet, kesinlikle. Bu çok binlerce yıl. Binlerce yılın bilgi birikimi, ananın babasına, babasının oğluna aktarmasıyla gelen bir kültürü gerektiren bir olay. Hani bu öyle bir anda hadi değiştirelim. Aynen öyle. Şurada bir dezenfektan yapalım. Bana da ısıtsana abi. Tamam. Her yeri eldirir miyiz böyle? Şu anda bak şimdi bak abi mesela.
Çok Evet, güzel örnek bir gösterecek oldu. olursa aynen öyle. Bakın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle 70 yaşında falan var gibi. Baksana. Bizde olabilir. Şaka gibi. İnşallah. Biz öyle diyormuşuz, yarın ölüyormuş. Dur oğlum Allah korusun. Benim öyle olur çünkü biraz. Evet arkadaşlar, şimdi Sanat Tarihi Müzesi'ni gezeceğiz. Sizlere de buradan birkaç kesit parça parça ekleyeceğim. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Umarım Hiroşima hakkında az da olsa bilgi sahibi olursunuz. Umarım bazı şeyleri araştırmak için buralara gelir görürsünüz de sizler de böyle şeylerden yararlanırsınız. Biz herkesin gezmesi için sizlere buraları tanıtmaya çalışıyoruz. Umarım güzel bir içerik olmuştur. Herkese buradan selamlar.